Merhaba. Bu kanaldaki ilk Eko Haber videosu olacak. İlk Eko Haber serisinin ilk videosu. Bugün 7 Haziran. Dolayısıyla 1 Haziran 7 Haziran haftasında gözüme çarpan 4 tane haberi seçtim. Onlarla ilgili konuşmak istiyorum. Bunlardan 3 tanesi işte Financial Times, Wall Street Journal gibi haber platformlardan ve bir de yerli bir platformdan gördüğüm haberler. Yani daha global haberler. Bir tanesi de bizden bir haber. Nereden başlayalım? Evet. Birinci haber Financial Times'ta gördüğüm bir haber. ABD vergi danışmanı firması Ryan, Avrupa'da Big Four piyasasının hakim olduğu alanı ele geçirmek üzere bir hamle yapmış ve Swanner Atlas Advisory firmasını satın almak üzere 400 milyon dolarlık bir anlaşma yapmış. Yani bu haber hani bir denetçi firmasının satışı veya geçişinden çok daha önemli ve değerli bir haber aslında. Bana direkt Arthur Anderson vakasını hatırlattı. Biraz bu konuyu konuşmak istiyorum. Arthur Anderson vakasını işte belli bir deneyimdeki insanlar hatırlarlar ama gençler için de internetten çok kolay ulaşabilecekleri ve işte 20'li yaşlarda ya da yeni mezun arkadaşlarımız da internetten çok kolay bu hikayeye ulaşabilirler. Neden önemli gördüğümü önce söyleyeyim. Çünkü aslında son yıllarda bütün dünyada yaşanan işte bu erkekler ayrılığı ya da denetim mekanizmaları ya da diğer işte piyasayı sağlıklı kılması gereken, regüle etmesi gereken mekanizmaların çok kolay manipüle edilebilmesinden kaynaklanan şeyler yaşıyoruz aslında. Hatta 2000'li yılların başında bizim ülkemizde de yaşanan bankacılık krizi de buna benzerdi. Çünkü regüle edebilecek mekanizmalar yoktu ve riskler görülemedi. Şimdi Big Four firmaları tabii ben de kendi profesyonel hayatımda çoğu zaman tercih ediyorum. Belli bir standart sağlaması açısından önemli ve değerli firmalar. Fakat diğer yandan başka bir handikapı var bu işin. Denetlemesi gereken, dolayısıyla piyasaya belli bir güvence vermesi gereken firmaların sayısını çok azaltıyorsunuz. Bu aslında bir miktar işte trust antitrust kanunlarında da ters gibi. Ee, Bu açıdan başka bir risk içeriyor. Yani bütün piyasayı tüm unsurlarıyla en büyük yani piyasayı etkileyebilecek, domine edebilecek aktörleri tüm unsurlarıyla belli sayıda ve piyasaya tabii bu dört firmanın birbirleriyle iletişimsiz olduğunu düşünmek çok sağlıklı olmaz. Teslim etmek aslında piyasayı ciddi anlamda e, belli bir ele teslim etmek demek. Şimdi Ryan firmasıyla ilgili haberde şöyle bir şey söylemişler. İşte Big Four'un Avrupa'daki tek elini kırmak için geliyor diye ama bu pek inandırıcı değil. Yani bu beşinci güç çok ciddi bir sermaye ile girmişler. Bu beşinci bir güç olup orayı çeşitlendirecek mi yoksa kendisi farklı bir egemenlik alanı mı kuracak? Bunu göreceğiz ama çok şimdi birazdan bahsedeceğim firmanın ortaklık yapısından. Bana çok öyleymiş gibi gelmedi. Tabii şu da var, bu firmaları denetleyen kim? Yani Arthur Anderson vakasında her şey bittikten sonra gerçekten artık patlama noktası geldiğinde işte aslında bunu ayrı bir video yapmak istiyorum. Bu önemli bir konudur. E, Her şey anlaşılabildi. Dolayısıyla Arthur Anderson vakasından dünyanın ders alması gerekirken sanki pek ders almamışız gibi görünüyor. Haberin biraz daha detayından bahsedeyim. Evet. Diyor ki 2026'nın üçüncü çeyreğinde satın almanın tamamlanması öngörülüyormuş. Bu Swanner Atlas Advisory firması kimdir? Biraz ondan bahsedelim. Bu firma İsviçre, Finlandiya ve Hollanda'da oldukça güçlüymüş. Firmaların birleşmesiyle oluşmuş bölgede oldukça güçlü bir ağ sahip diyor. E, Tier 1 müşterilere hitap ediyor. Yani piyasayı domine eden birinci seviyedeki müşterilere hitap ediyor. Kumlar vergisi, transfer fiyatı anlamında özel müşteri hizmetleri gibi kritik alanlarda çalışıyorlarmış. Peki Ryan firmasının sahipleri kim? Yani ortakları kim? Ortaklık yapısına biraz bakmaya çalıştım. Görebildiğim kadarıyla mesela özel sermaye ortakları arasında Onyx Partners ve Ares Private Equity Group diye iki grup var. Bunlar küresel yatırım devlerinin yönetici ortakları diye tanımlanmışlar. Yani internette kabaca bir inceleme yaptığımda.
Şimdi o zaman biz kimi kime emanet ediyoruz ve buradan nasıl bir rasyonel denetim çıkmasını bekliyoruz. Biz evet yani vergi optimizasyonu bilinen bir şeydir. Bizler de meslek hayatımızda çalıştığımız şirketlerin bunu yaptık. E, evet bir kulak sıkıntısı yaşadım. Geçiş için kusura bakmayın. Arada video geçiş olacak sanırım. Yani evet vergi optimizasyonu bizler de yaptık çalıştığımız şirketler için ama şimdi buradaki vergi optimizasyonunu biraz tanımlamak lazım. Yani şimdi bir ülkenin içerisinde faaliyet gösterirsiniz ve o ülkenin kanunları vardır. Fakat bu kanunlar dahilinde olmak üzere ve işte ülkelerin kendi kısıtlamalarına saygı göstermek üzere bazı uluslararası genel geçer prensipleri de kabul ederek e, yönettiğiniz operasyon için optimize edersiniz. Fakat buradan çıkıp oldukça global olarak kuralları etkileyebilecek bir güce ulaşmaya geldiğinde hikayenin detayları değişir. Dolayısıyla hani vergi optimizasyonu yani şimdi bir tekrar bakayım habere. E, Şimdi küresel yatırım devleri arasındasınız. İşte Tier 1 müşterileri yönetiyorsunuz. Ve girdiğiniz ülkelerde ya da faaliyet gösterdiğiniz ülkelerde normal herhangi bir şirketin etkileyemeyeceği pek çok şey etkileyebilir ve manipüle edebilirsiniz. Burada vergi optimizasyonu mu yapıyorsunuz? Yoksa verginin ya da başka şeylerin doğasını mı etkiliyorsunuz? Bu değişir. Dediğim gibi bu çok hassas ve önemli bir konu. Yani bu konuyu uzun uzun inceleyeceğim bir video yapmak istiyorum inşallah ilerleyen günlerde. Bir de bir şey söylemek gerek. Şimdi bağımsız denetim mekanizması ki ben deyken meslek hayatımda denetim yaptım. Çok kıymetli bir iş olduğuna inanıyorum. Çok çok kıymetli. Fakat diğer yandan bağımsız denetim mekanizması ile ilgili sadece bizim ülkemiz için değil, genel olarak ele alınması gerektiğini düşündüğüm bir konu var. Hani diğer ülkelerdeki rejimlerine çok hakim değilim ama en azından bizim ülkemizde pek çok yerde öyle olduğunu söyleyebilirim. Şimdi denetçiyle denetleneni birbirinin müşterisi, alıcısı, satıcısı haline getirmeden yapmak gerekiyor aslında bu işi. Yani bir görüş vermek için bir şirkete giriyorsa denetçi, o şirket onun müşterisi olmamalı ya da varlığını ona bağlamamalı. Bunun için daha farklı havuzlar tesis edilebilir ücretin ödendiği. Bu durumda emin olunuz ki bu işi yapan, sahada yapan insanlar da aslında daha özgür olacaklardır. Yani bu işin çok handikapı var. Bu haber bana çok ilginç geldi. Çok hani böyle anlatıldığı gibi naif ve cici bir satın alma işlemi gibi gelmedi bana. Bakalım bu Ryan firması neler yapacak. Ben de takip etmeye çalışacağım. İkinci habere geçelim. Ee, evet. Evet, Amerikan iş gücü büyümesi. İki tane haber gördüm bununla ilgili. Bir tanesi Wall Street Journal'daydı. Bir tanesi de bakıyorum Financial Times'da olması lazım. Evet, ve diğeri de Financial Times'daydı. Şimdi e, yani dünya gerçekten küresel bir köy, hikayeler birbirini taklit ediyor, tekrar ediyor bir de. Şimdi bazen ben bizim kendi dünyamızdaki ya da ülkemizdeki haberleri seyrettikten sonra işte dünyadaki diğer gelişmelere baktığımda yani eskiden herhalde bizim çocukluğumuzda da yani biz sanki dünyayı taklit ediyormuşuz gibi gelirdi bize ama bazen bazı hikayeleri izleyince bizdeki olayların yurt dışında yaşanan, hatta Amerika'da yaşandığını görüyorum. Yani sanki onlar kim kimi izliyor bilemiyorum. Biraz karışık. Şimdi bildiğiniz gibi bizde hani açıklanan verilerin ya da işte enflasyon verilerinin ya da diğer verilerinin ya da işte rasyonel karar alması gereken kurumların aldığı kararları ne kadar rasyonel verilere göre aldığı uzun tartışmalar konusu. Şimdi gelelim Amerika'da ne olmuş diye ona bakmaya çalışalım. Amerika'daki bu iş gücü raporlarını açıklayan arkadaşlarımız ya da Fed'de faiz kararı alan arkadaşlarımız Amerikan iş gücü piyasasının büyüdüğüne karar vermişler. Şimdi bu da onların resmi raporları olsa gerek. Ben şimdi her ülke bazında ayrı bir uzmanlığa sahip değilim ama herkes kadar genel takip etmeye çalışıyorum. Tabii dünyadaki dolarizasyon sebebiyle de Amerika'yı ister istemez, istesek de istemesek de hepimiz takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi dünyada farklı şeyler de var. Yani İran'da sürekli zorlanan aslında pandeminin bitişinden beri daha çok gündeme gelen sanki zorlanıyormuş gibi bir savaş çıkarma arzusu var. İşte bu hani bilinen bir şeydir. Yani ben hani
tekrar etmiş olacağım cümleleri ama kapitalist sistemin krize girdiğinde o krizden çıkmak için kullanılan enstrümanlardan biri de savaştır. Stagflasyon, durgunluk kaygıları var dünyada. Dolayısıyla şimdi böyle bir ortamda Amerikan ekonomisi gerçekten büyümüş mü acaba? Ya da bu arkadaşlarımız gerçekten işsizlik sorununa çözüm mü bulmuşlar falan diye bana bu haberler bir ilginç geldi. Mayıs iş büyümesi ABD'yi de işte gişe alımı artırıyor demişler. Bunun üzerine FED de bir de faiz artırmaya karar vermiş. Şimdi faiz artışı nasıl olabilir? Tabii şimdi tabii makroekonomi ya da işte diğer şeylerle ilgili bunlar çok teknik şeyler. İşte şimdi, çok gündelik dilde işte döviz, faiz vesaire birbirine alternatif yatırım araçları gibi görülür. Biz de işte daha hani ekonomi dünyası ya da bizler gibi bu işi e, uzun uzun meşgul olmak durumunda kalmamış insanların dünyasında da bunlar birbirine bir alternatif gibi görülür. Aslında makroekonomi çok karmaşık bir iş. Yani e, beklentilerle birlikte yani hem beklentileri yönetiyorsunuz, insan algısını yönetiyorsunuz hem sosyopolitik unsurları yönetiyorsunuz. Bu işin içinde politika var ister istemez. Çünkü toplumların dinamiklerini etkiliyor. Aynı zamanda da bir taraftan da gerçekten matematiksel ekonomi yönetiyorsunuz. Yani dolayısıyla makroekonomi karışık bir konu. Fakat hani genel geçer bilinen daha sade bir lisanla söylemek gerekirse şimdi Fed'in faiz artması yani herhangi bir yerde bir merkez bankasının işte bu etkileyici karar alıcı unsurlardan birinin gerçekten faiz arttırması için arz talep ekseninde efendim yani kapitale olan talebin artmış olması lazım ki faiz artsın. Şimdi bu arkadaşlarımız o zaman gerçekten yatırım mı yapıyorlar? Yani büyüyorlar da kapitale olan ihtiyaçları mı arttı da böyle bir faiz artışı falan gündeme gelmiş. Bir de Fed faiz artışı şeyi, bu da bu Financial Times'taki haberdi sanırım, gündeme gelmiş. E, Şimdi ABD Çalışma Bakanlığı demiş ki Mayıs 2026 istihdam raporuna göre e, beklenenden çok daha iyi bir performans ortaya koydu Amerika Birleşik Devletleri ve iş gücü şeyi arttı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı da acaba kendi ülkesindeki algıyı mı yönetiyor sorusu gündeme geliyor. Çünkü reel verilerle desteklenmediğinde bunlar hep algı yönetimi yani toplumun algısını yönetmeye çalışıyorsunuz. Ha yani şunu da ben açıkçası anlıyorum çünkü biraz ekonomi biraz da beklenti işidir. Yani beklentileri pozitife çevirirseniz acaba insanlar daha mı çok yatırıma yönelir ya da harcama yönelir gibi bir beklenti bir algı da olabilir. Ama Amerika için bu çok kolay bir şey değil. Çünkü Amerika işte hikayesi çok uzundur. İşte teknik detaylara girmeden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendisini öyle bir hale getirdi ki doları dünya ekonomisinin merkezine koydu. Bunun gücünü kullanıyor ama bunun gücünü kullanırken aynı zamanda negatif unsurları da var. Şimdi dünyadaki dolarizasyon, kişisel fikrime göre dolarizasyonun zaman içerisinde çünkü işte petrol alım satımlarında farklı para birimlerinin alımının kabul edilmesi gibi bazı gelişmeler var ki dolarizasyonun hani sonsuz olmayacağını düşünüyorum ben. Bir noktada dolarizasyondan dünyanın çıkacağını düşünüyorum. Ama bunun ötesinde Amerika'nın şu anki durumunda dolarla ilgili bir kararı almak sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni etkilemiyor. Pek çok yeri etkiliyor. Dolayısıyla onlar da bu kararı sadece kendi dinamiklerine göre vermiyorlar aslında. Dünyada da doların arz talebine bakıyor olmaları lazım. Şimdi FED faiz artışı yapıyorsa o zaman herhalde ülkesinde yatırım talebinin çok arttığını düşünüyor. Çok arttığını düşündüğü için de faiz artışı yapıyor gibi bir şey çıkıyor. Şimdi FED acaba bu kararı rasyonel kendi haline bırakırsa alır mıydı onu da bilmiyorum. Ne demişler? İstihdam neden arttığını düşünüyorlarmış. İşte efendim tarım dışı istihdam 172 bin artış göstermiş. Beklenti 85 binlerdeymiş. Buna göre geçmiş ay verileri de gelecek dönem beklentisini de revize etmişler. İşsizlik oranının da sabit kaldığını açıklamışlar. Yani böyle olduğunu bilmiyoruz. Öyle açıklamışlar. Bunun eleştirilerine baktığımızda ise aslında işte Amerikan halkın ya da Amerika'nın kendi gündeminde konuşulan işte bu artış dedikleri şeyin aslında yarı zamanlı part-time işe giren insanların artışından kaynaklandı. Yani bir işi var ama o yetmiyor. Dolayısıyla gidiyor bir işe daha giriyor. Bu sanki iki kişi işe alınmış gibi görünse de aslında tek bir kişinin gelirindeki reel gelirindeki düşüşten kaynaklanıyor gibi bir eleştiri varmış.
Ve uzun vadeli işsizlikte insanlar hani işe girmekten umudunu kestiği için iş aramayı bırakanlar bu istatistikte dikkate alınmadı gibi bir eleştiri de getirmişler. Bence bunlar çok mantıklı eleştiriler. E, Yani Trump'ın kendi sermayedarlarını Amerika'nın içine çağırdığı şeyleri dinledik. Ülkenize dönün falan, hani Apple'da falan da bir takım krizler olmuştu. Dolayısıyla hani kendi sermayedarlarını içeri çekmek için de yapıyor olabilirler. Çünkü stagflasyon riski var ve hani ülkelerine dönsünler, ülkelerinde tutsunlar parayı. Belki kendilerince bu tip amaçlar olabilir. Ama işsizlik oranının yani e, iyi yönde azaldığı ya da bu verinin gerçek olduğuna dair destekleyici reel sektör verisi benim gördüğüm kadarıyla pek fazla yok. Ya ve reel sektörle, yani gerçek bir üretimle desteklenmediğinde bu uzun vadede işte popülist politika kararı oluyor. Ve hani ekonominin gerçek dünyasını desteklemediğinde bu kararın ömrü çok uzun olmuyor. Yani daha sonra negatif etkileri de olabilir. Ki biz bunu kendi ülkemizde değişik defalar yaşıyoruz. Mesela fiili mi fiktif mi araştırması yaptığınızda şöyle bir eleştiri de getirmişler. Bu 172 bin kişi artış sayısının şirket verilerinden alındı. Ama hane halkı verilerinden alınmadı. Bunun da işte bu part-time iş meselesini desteklediğini söyleyenler varmış. Gelelim Fed'in Financial Times'taki habere. Financial Times diyor ki ABD tampon iş raporuna göre diyor işte hani işsizlik verileri işe alımlar arttığında Fed faiz artışına gitti. Vallahi herhalde bu da onların kendince bir beklenti yönetimi ya da popülist kararlarından biri olsa gerek. Ama dünyanın birbirini tekrar ettiğini, her yerde aynı şeylerin yaşandığını e, görmek, işte bir hani dünya küçük bir köydür ve krizlere birlikte gelip çıkıyoruz aslında gibi bir noktaya yeniden bizi getiriyor. E, Başka ne söyleyebilirim burayla ilgili? Evet, stagflasyon riskinden onlar kendileri de zaten bahsediyorlar. Vesaire. Bir diğer haber benim gözüme çarpan, bunu yerli bir platformda gördüm. E, Savaş beklentisindeki belirsizlikle birlikte altın fiyatlarının eridiğini yazmışlar. Yani savaş çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyoruz. Hani orada da bir ne olacağını bilmiyoruz. Bu da işte altın fiyatlarını düşürdüğü gibi bir şey var. Şimdi bu haberi değerlendirmeden önce hani biraz şunu değinmek gerek. Burada klasik beklentide savaş hali varsa, ki bu savaş beklentisi hani bu algı yönetimi devreye giriyor. Evet, yani savaş beklentisi, benim kişisel fikrimi de söylemek gerekirse, yani öyle dünyayı çok kolay bir 3. Dünya Savaşı'ndan fiili olarak, fizik olarak sokmanın çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Yani o çok büyük bir risk. Yani bu riski alan hani gerçekten çok fazla şeyi beraberinde getirebilecek bir şey. Bazı şeylerin de gönülde yaşandığına inanıyorum. Fakat savaşın boyutunun değiştiği de bir gerçek. Yani savaşın illa sahada işte uçakları kaldırdığınız, insanları sahada birbirini öldürmeye zorladığınız bir şekilde yaşanmıyor. Savaş ekonomik, savaş daha yıkıcı ve daha gerçek, daha ya aslında işte daha kalıcı sonuçları yaratan, daha yıkıcı olan da ekonomik savaş. Çünkü ekonominizi toparlamanız, bir binayı yeniden yapmanız, yani yıkılan binayı yeniden yapması, can kayıplarını tabii bir tarafa bırakarak daha zor. Dolayısıyla şimdi bu evrende şimdi nasıl oluyor da savaş beklentisi ile dolar arasında böyle bir şey oluyor? Biraz şuna değinmek lazım. Yani aslında herkes takip ettiği bir konu ama yine de söylemiş olayım. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin işte doların altına bağımlı hale geldi. Yani o Bretton Woods sisteminin bitişinden sonra Amerika için diyelim. Altın da bir emtia ve petrol de bir emtia. Biraz bakmaya çalıştım. Petrol yani Hürmüz'den gelen petrol Amerikan ekonomisi için ne kadar bağlayıcı diye. Hürmüz'den gelen petrole, direkt gelen petrole çok ciddi bir bağımlılıkları yok gibi görünüyor.
Dolayısıyla Hürmüz'den çıkan ve gelen ya da gelmeyen petrol Amerikan üretimini direkt olarak çok fazla etkilemiyor. Aslında Amerika'nın kendi kıta içerisinde, işte Çin'in de öyle ciddi doğal kaynakları var. Ve bu kaynakları kullanmak ve kullanmamakla bir politika aslında. Kullanmak veya kullanmamak, atılda tutmak, işte Orta Doğu'nun petrolüne bu kadar fazla dünyaya dedike gibi göstermek de ayrı bir politika. Yani daha jeopolitik ve daha farklı amaçlara hizmet eden şeyler. Fakat hani kısaca burada bir sadece günüme yönelik değerlendirme yapmak gerekirse e, altının değerinin düşmesi petrol de bir emtia olduğu için petrolle mukayese edilmesinden kaynaklanan bir şekilde açıklanabilir. Yani petrol Hürmüz'den dolayı petrolün dünya piyasasına yayılması ya da işte hani oradan geçen petrolün kullanımı zorlaşacağından, petrol fiyatları artacağından, altın düşerken işte dolara bağımlı petrol fiyatları etkin ve egemen olacaktır. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'ni nasıl etkiler? Yani onların gözüyle anlatmışlar çünkü haberde. Ben de öyle anlatayım. Diğer ülkenin, her bir ülkenin burada kendine göre bir bakış açısı olacak. E, Yani üreticilerin çok fazla etkilemiyorsa burada doların durumu onlar için önemli olacaktır. Yani daha makro dengelerde Amerikan Merkez Bankası için dünyadaki dolar rezervlerini yönetmek evet bir sorun olabilir. Ama doların değer kazanmasına, değer kaybetmesinin kendine göre bazı sonuçları var. Dolayısıyla burada dolara değer kazandırmak, değer kaybettirmek de ayrı bir politika. E, Kendi adıma İran Savaşı'nın evet kesinlikle 3. Dünya Savaşı zorlandığını ben de düşünüyorum. Fakat İran Savaşı'ndaki bazı şeylerin nasıl diyelim savaşı bahane ederek farklı dengeleri yönetmek için kullanıldığını hissine de kapıldığım zamanlar oluyor. Yani işte petrol bir emtia evet ama dünyada öyle çalışmalar var ki petrolün emtia olarak sonsuza kadar kalacağını bilmiyoruz. Şu anda petrol bir emtia. Altına ya da madenlere gelince işte hani bu göktaşlarının çalışmalar vesaire var ya işte göktaşının şey Amazon Sadi diyor o işe merak sarmıştı. Göktaşınındaki işte tutalım da oradaki madeni alalım dünyaya getirelim ya da işte Mars'ta koloni kuralım. Mars'ta koloni çoktan kurdular mı onu da bilmiyoruz. Bizler bilmiyoruz fani insanlar olarak. Bunlar olmadığı sürece dünyadaki madenlerle kısıtlı kaldığımız sürece dünyadaki maden arzı belli. Dolayısıyla bu madenlerin değerini değiştirmek çok o kadar kolay değil. Savaş hali ise işte bu savaş halinde değerini kaybetmeyecek şeylere stoklama ihtiyacı artacağı için e, madenlerin değerini savaş hali birden öne çıkarır. Yani o yüzden savaş riskleri olduğunda altın artıyor vesaire. Şimdi bir de bu haberde şöyle bir şey var. Çok Amerikan gözüyle olmuş. Yani diğer ülkelerdeki değerli madenlerin durumunu anlatmışlar. Türkiye'dekine hiç girmiyorum. Türkiye'deki işte yatırım enstrümanları ile ilgili faiz, işte madenler vesaire ilgili yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bunu baştan söyleyerek ayrı bir seri yapmayı düşünüyorum. Türkiye bizim durumumuz kendimize has. Farklı fakat Amerika için söylersek Amerika bunu da aslında bir enstrüman olarak kullanıyor. Çünkü onlar için dövizin, doların kullanımı yani dolarizasyon aslında farklı bir dünya genelinde kullandıkları bir araç. Şimdi Hürmüz'den gelen petrole mi bağlı? Yani valla yani dünya Hürmüz'den gelen petrole mi bağlı? Amerikan üretimi görünüşe göre pek o kadar bağlı değil. En azından benim ulaşabildiğim kaynaklarda. Ama dünyanın başka yerlerinde bu evet bağlı. Ve orada bir kriz yarattığınızda bu ülkelerin ekonomisini krize sokmuş oluyorsunuz. En son işte Rusya ile gerginlikte Almanlar bildiğim kadarıyla geçen sene işte o Rusya ile Ukrayna savaşında Almanlar bütün kışı üşüyerek geçirdiler. Yani çünkü Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlılar. Şimdi siz bunlar arasında bir gerginliği orada körüklediğinizde aslında bu bütün ülkeleri aynı anda belli bir krize sokarak kendiniz farklı bir yerde, farklı bir dünyada yaşayabiliyorsanız ve dünyaya dolarizasyon üzerinden egemen olabiliyorsanız o zaman çok farklı stratejik araçlar kullanabiliyorsunuz. Bu da ilginç bir haberdi.
Yani en son bir haber var burada, bizden bir haber. Onu burada analiz etmeyeceğim. Sadece bahsetmek istiyorum. Yani bir, hani bizden de bir şey söylemeden geçmiş olmayayım diye. Bir yerel bir platformda Hazine Mayıs'ta 252,3 milyar lira açık verdi diye yazmış. E, Şimdi makro ekonomik dengeler ya da işte gayri safi milli hasıla, safi milli hasıla, işte hazinenin açık vermesi, maliye politikaları, bunlar çok ciddi teknik konular. Hani artık bizim ülkemizde hani herkesin bir fikri var. İşte üretirseniz durumunuz farklı, üretmezseniz durumunuz farklı. Efendim spekülatif hareketlerle elinizdeki rezerv harcarsanız farklı, harcamazsanız farklı. Pek çok senaryodan bahsedilebilir. Bunu ayrı bir seri yapmak istiyorum ben. Daha teknik bir seri yapmak istiyorum kanal ilerledikçe. E, katıl bölümünde bize katılmak isteyecek yani özel videolarla ilgilenenler için. Ama işte bu benim ilk Eko Haber videom. Bizden de bir şey söylemeden bitirmek istemedim. Evet, sanıyorum ki e, burada şimdilik nokta koyabiliriz. Haberlerle ilgili işte katılırsanız, desteklerseniz, beğenirseniz, tavsiye ederseniz ve haberlerle ilgili yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.